Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine birlikte çok güzel çeyizlik 5 şiş patik yapacağız. Ben patiğimde sarı ve krem tonlarında 2 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara. Hemen modelimi göstereceğim. İşte hanımlar, patiğimiz bu şekilde. Ajurlu, desenli, çok güzel, şık, çeyiz için çok uygun bir model yaptım. Patiğimizin kenarları bu şekilde. Topuk kısmı. Ben bu modeli 3 yıl önce yapmıştım. Video çok bulanık olduğu için, görüntü kalitesi düşük olduğu için aynı modelime tekrardan video çektim. Model tasarım bir üründür. Hanımlar, bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğimize başlayalım. Her zaman olduğu gibi burun kısmından 12 ilmek olarak başlayacağım patiğime. 12 ilmeğimi atıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 ve şu 12. ilmeğim. Hanımlar, 12 ilmeğimi attım. Şimdi geri dönüyorum. Geri döndüğümüzde arka yüzdeyim. Arka yüzde ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamında gelen diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. İlk sırada ilmeklerimizi ters örüyoruz. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Tekrar geri dönüyorum hanımlar. Ön yüzdeyiz. Bu aşamada artık düz örgü uygulaması yapacağız. 5 yere geçeceğiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğim. 3, 4, 5, 6. İlk 6 ilmeğimi ördüm. Kalan 6 ilmeğimi de ikinci şişim ile örüyorum. Şimdi hiç geri dönmeden hanımlar, ilk başladığımız yerlerden ilmekler çıkaracağız. İlk ilmeğimizi hemen şu kenardan bakın. İlmeğin iki kanadına birden girerek çıkarıyorum. Devamında ilmek çıkartabilmek için de başlangıç yerlerimiz sıkı olduğu için tığımdan yardım alıyorum. Şu ikinci ilmeğim. Bakın, başlangıç yerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıyoruz ve şişimize takıyoruz. Şu an 4 ilmek oldu. 5 ve bir ilmek daha çıkartıyorum. 6. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkaracağım. Onu da 4. şişime takacağım. Birinci ilmeğim. 2, 3, 4, 5 ve şu kenara giriyorum. Bir ilmek de buradan çıkartıyorum. 6. Şimdi 5. şişimi aldım. İlmeklerimi örmeye başlıyorum. Bir sıra ilmeklerimi düz öreceğim. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur. 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. İkinci şişimdeki ilmeklerimi örüyorum. Boşalan şişimizi de sıradaki şişteki ilmekleri örüyoruz. Dolana dolana 5 şiş patik örülüyor. 3. şişime geldim. Buradaki 6 ilmeğimi de yine örüyorum. Tamamen düz örgü uygulaması yapıyorum hanımlar. Sonuncu şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Bir sıra ördük hanımlar. Şimdi artırma zamanı. Artırma işlemini patik burnumuza baktığımızda sağ ve sol kenardan yapıyoruz. Orta kısımlardan artırmamız yok. İlk şişimdeyim. Kenarımız hemen başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. Birinci şişimde 7 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Kenarımız sol tarafta. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Ve sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Burada da 7 ilmek oldu. 3. şişimdeyim. Kenarımız başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm.
Kalan 4 ilmeğimi düz örüyorum hanımlar. İlk 3 şişimizde 7'şer tane ilmeğimiz oldu. Dördüncü ve sonuncu şişimdeyim. Kenarımız sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim ve sondan ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına giriyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 4 şişimizde de ilmek sayımız 7 oldu. Başlangıç yerine geldik. Birinci sıradayız. Şimdi bir sıra artırma yaptık. Bir sıra 4 şişimdeki 7 ilmeğimi de artırma yapmadan düz olarak öreceğim. 5 şiş patik burnunda bir sıra artırma yaparken bir diğer sırada artırma yapmıyoruz. Sebebi şu. Her sıra artırma yaparsak şayet patik burnumuz bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. Şu ikinci şişimdeki ilmeklerimi de ördüm. 3 ve 4. şişimdeki ilmeklerimi de düz öreceğim. Bu düz ilmeklerimi örerken artırma işlemini sizlere kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırmalarımızı yapıyoruz hanımlar. Bir sıra ilmeklerimi düz ördüm. Şimdi tekrar artırma zamanı. Bakın ilk şişimdeyim. Kenarımız başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. Birinci şişimde 8 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim hanımlar. Kenarımız sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim ve kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve bunu düz örüyorum. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Burada da 8 ilmek oldu. Hanımlar şimdi de 3. şişimdeyim. Kenarımız başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de düz örüyorum. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. İlk 3 şişimde 8'er ilmeğim oldu. 4. ve sonuncu şişimdeyim. Kenarımız sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum hanımlar. Ardından sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Son 2 ilmeğim düz örülüyor. Hanımlar 4 şişimizde de 8'er ilmeğimiz oldu. Şimdi bir sıra 4 şişimdeki ilmekleri düz öreceğim. Sonraki sıra artıracağım. Düz öreceğim, artıracağım ve patik burnunu bu şekilde tamamlayacağız. Ben bu patiğimde hanımlar her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmamı yaptım. Modelimi kurdum. Modelimiz ajurlu ve gördüğünüz gibi buralarda tek renk kullandık. Tek renk olması itibariyle de açılma özelliğine sahip, yani esnek oluyor. Şimdi hep birlikte artırmalarımızı yapalım hanımlar. Ardından birlikte modelimizi kuracağız. Evet hanımlar, her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım geldim. Şimdi patiğimizin burnundaki bu desenimizi yapacağız. Desenimizin hanımlar ilk sırasındayız. İlk 4 ilmeğimi sarı ipimle örüyorum. 2, 3, 4. Ardından kremimi aldım. Krem ipimi ekliyorum. 2 ilmek krem örüyorum. Şu birinci kremim, şu da ikinci. Patiğim sökülmesin diye krem ipimin ucunu sarı ipime bağlıyorum. Bu şekilde. 4 tane sarı ördük, 2 krem ördük yanına. Modelin devamında 6 sarı 2 krem olacak şekilde ilmeklerimizi öreceğiz. 5, 6 ilmek sarımı ördüm, yanına 2 tane krem örüyorum. İkinci şişimden devam ediyorum. Yine 6 ilmek sarı, 3, 4, 5, 6. 2 tane krem. Şu birinci krem ilmeğim, şu da ikinci. Bu bölümde arka bölümdeki ip geçişlerini esnek bırakalım. Patiğimiz gergin durmasın. Model güzel düşsün. Tekrardan 6 ilmek sarı örüyorum. 4, 5, 6. 2 tane krem öreceğim. Üçüncü şişimdeyim. Şu birinci krem ilmeğim, şu da ikinci. Yine 6 ilmek sarı. 2, 3, 4, 5, 6. 2 krem. 6 sarı, 3, 4, 4. şişimden devam ediyorum. 5, 6. 2 tane krem. Şu birinci krem ilmeğim, şu da 2. Tekrardan 6 ilmek sarı, 4,
5, 6. 2 tane krem. Ve son 2 ilmeğimi de sarı ipim ile örüyorum. İlk şişimdeki 4 ilmeğimi sarıydı. 4. şişimdeki son 2 ilmeğim de sarı. Arada yine 6 ilmek sarımız oldu. Modelde ikinci sıradayız hanımlar. Bu sıramızda ilk 3 ilmeğimi sarı ile örüyorum. 1, 2, 3. 3 sarı ördükten sonra kremimi aldım. 4 krem, 4 sarı, 4 krem, 4 sarı olacak şekilde devam edeceğiz. Bakın 4 tane krem ördüm. Yanına 4 tane sarı öreceğim. 1, 2, 3, 4. Yeniden 4 sarı, 4 krem diye devam edecek hanımlar. Bakın bu şekilde 3 tane sarımı ördüm. Şu 3 tane kremimi ördüm. Şu 4. kremim. Yanına 4 tane sarımı örüyorum. 2, 3, 4. Yine 4 tane krem. 4 tane sarı. 4 krem, 4 sarı diye devam edecek. Yine 4 tane krem öreceğim. Yanına 4 sarı. 3. ve 4. şişimizi de aynı şekilde tamamlayalım gelelim. Evet hanımlar, 3. ve 4. şişimi ördüm geldim. Şimdi ilk şişimizdeyiz. Modelde 3. sıradayız. Bu sıramızda ilk 2 ilmeğimi sarı ile örüyorum. Yanına 2 tane krem. 2 sarı, 2 krem. Bu sıramız 2 sarı, 2 krem olacak şekilde örülüyor hanımlar. Bakın yine 2 ilmek sarı ördüm. 2 tane krem örüyorum. 2 tane sarı ördüm. İkinci şişimizden 2 krem diye devam edecek. Model bu. Diğer 3 şişimizi de 2 sarı, 2 krem olacak şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, diğer 3 şişimi de ördüm geldim. Tekrar 1. şişimdeyim. Modelimizde de 4. sıradayız. Bu sıramızda ilk ilmeğimi sarı ile örüyorum. 1 ilmek sarı. Devamında 2 krem, 2 sarı olacak şekilde ilmekleri örüyoruz. 2 krem, 2 sarı. 2 krem, 2 sarı. 2 krem, 2 sarı diye devam ediyor. Bu şekilde hanımlar. Şimdi diğer 3 şişimizi de aynı şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimin hepsini ördüm. Tekrardan ilk şişimdeyim. Modelimizde de 5. sıradayız. Bu sıramızda 4 krem, ilk 4 ilmeğimi krem ile ördüm. Yanına 4 sarı. 2, 3, 4. Tekrardan 4 krem, 4 sarı. Bu sıramız bu şekilde örülüyor hanımlar. Yeniden yanına 4 tane sarı öreceğim. 2'yi ördüm. Kalan 2'yi de ikinci şişimden örerek devam edeceğim. Diğer 3 şişimizi de yine 4 sarı, 4 krem olacak şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm geldim. Tekrar ilk şişimdeyim ve modelimizde de 6. sıradayız. Bu sıramızda ilk ilmeğimi krem ile örüyorum. 1 krem ördüm. Devamında 2 sarı, 2 krem, 2 sarı, 2 krem, 2 sarı, 2 krem, 2 sarı, 2 krem diye devam edeceğiz. Bakın şeklimiz bu. Şimdi diğer 3 şişimizi de aynı şekilde örelim ve gelelim hanımlar. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm ve geldim. Patiğimizin önündeki bu minik desenimizi, yani şu desenimizi bitirdik. Şimdi ilmeklerimizin tamamını hanımlar krem ipimiz ile düz olarak öreceğiz. Sarı ipimiz burada beklesin. Gördüğünüz üzere ilmeklerimin hepsini krem ipim ile düz olarak örüyorum. İlk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. Şimdi 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de 2 sıra boyunca, 2 sıra derken 4 şişimizi bir kere dolanacağız, ardından bir daha dolanacağız. Bu şekilde 2 sıra düz olarak örelim gelelim hanımlar. Evet hanımlar, ilmeklerimi 2 sıra düz ördüm ve geldim. Şimdi şuradaki küçük desenimizi yapacağız. Bu sıramızda da şöyle ilmeğimin ilkini krem ile örüyorum. Yanına bir tane sarı. 1 krem, 1 sarı. 1 krem, 1 sarı. 1 krem, 1 sarı. Sırasıyla ilmeklerimi bir tane krem, bir tane de sarı ipim ile örüyorum. Bu şekilde.
Diğer 3 şişimizi de aynı şekilde örelim gelelim. İlmeklerimi ördüm geldim hanımlar. Şimdi bu desende ikinci sıradayız. Bu sıramızda da krem olan ilmeklerimi sarı ipim ile, sarı olan ilmeklerimi de krem ile öreceğim. Yine bir ilmek sarı, bir krem olacak şekilde ilmeklerimizi örüyorum. Bakın şeklimiz bu. Şimdi diğer 3 işimizdeki ilmeklerimizi de aynı şekilde örelim ve gelelim hanımlar. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm geldim, bu desenimizi de bitirdik. Tekrardan ilmeklerimizin tamamını krem ipimiz ile düz olarak örüyoruz. İlk işimi ördüm. Şimdi 4 işimizdeki ilmeklerimizi de 2 sıra boyunca krem ipimiz ile düz olarak örelim ve gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi krem ipim ile 2 sıra ördüm. Şimdi ilk şişimdeyim. Ajurlu modelimize başlayacağız. Bu sarı ipimi hanımlar şuradaki sağ kenardaki kalpleri yapmak için şöyle bir miktar bırakıp şöyle kesiyorum. Yine sol taraftaki kalpler için de yine küçük bir miktar, çok büyük kesmeye gerek yok. Şöyle ikinci bir sarı ipi de kestim yine. Şimdi ajurlarımıza ve kalp desenlerimize başlayacağız. Bu sıramızda hanımlar ilk 7 ilmeğimi krem ile öreceğim. Hemen sarıyı atlatarak getirdim. 7 ilmek krem. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Buraya sağ kenardaki şu kalbimizi yapmak için bir tane sarı öreceğim. Bakın bir ilmek sarı ördüm. Düz olarak ördüm. Dolama falan değil. Şimdi yanına 3 tane krem örüyorum. 1, 2, 3. Ajurumu yapacağım. Burada öndeki 2 ilmeği sağa doğru kesim yapacağım hanımlar. Onu da şöyle yapıyorum. İkinci ilmeğimi alıyorum. İlk ilmeğimin önüne getirip şöyle bırakıyorum ve ikisini birlikte keserek örüyorum. Sağa doğru kesim yaptım. Çünkü modelimizin bu bölümünde sağa doğru kesim, diğer tarafta da sola doğru kesimlerimizi yapacağız. Sağa doğru kesimimi yaptım. Ardından ajurumu yapıyorum. İpimi şişime bir kere doladım. Şu ortadaki bir ilmeğimi düz örüyorum. Bu orta ilmeğimiz oluyor. İkinci şişime geldim. İkinci şişimde de hemen artırma yapıyorum. İpimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Burada da sola doğru kesimimizi yaptık. Kesimden sonra 3 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3. Şimdi diğer sarı ipimi alıyorum hanımlar. Sol kenardaki kalbimi de yapıyorum. Bir ilmek ördüm sarı ipim ile. Hemen sarı ipimin ucunu şurada şöyle kreme düğümleyeceğim. Sökülmesin patiğimiz diye. Buraya 2 tane sıkı bir düğüm attım. Ve kalan 8 ilmeğimiz kaldı. Krem ipimiz ile düz olarak örüyoruz. Modelimizde ilk sıramızı yaptık hanımlar. Geldik tabana. Patiğimizin tabanını ajurlu modelden yapmıyoruz. İlmeklerimizin tamamını düz olarak öreceğiz. Bu nedenle videonun devamında artık bu taban bölümü göstermeyeceğim, düz yerleri. Modelli bölümde her sırayı göstereceğim. Bu bölümleri keseceğim. Sizler videonuzu bu aşamada durdur oynat yaparak kolayca yapabilirsiniz. Bu düz yerleri de çekip göstererek videoyu gereksiz yere uzatmak ve sizleri de sıkmak istemiyorum. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm. Şimdi tekrar ön yüzdeyiz. Kalbimizde ikinci sırayı yapacağız. Bu aşamada hanımlar ilk 6 ilmeğimi öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buraya 3 tane sarı öreceğim. Bakın sarıyı şöyle alıyorum. Kremin altından geçirerek çaprazlamasına. Kenarlarda delik görüntü oluşmasın diye. Buraya 3 ilmek sarı örüyorum. Şu 3. ilmeğim. Ardından tekrar kremimi aldım. Bir önceki sırada ajur yapmıştık. Bu sırada ajurlu olan ilmeklerin tamamı düz örülüyor. Bir sıra ajur yaparken bir diğer sırada ilmekleri düz örüyoruz. İkinci şişime geldim. Burada da bu sarımın önündeki bir krem ilmeğe kadar öreceğim. Bakın sarının önündeki bir kreme kadar ördüm. Şimdi şöyle sarı ipimi yine burada da kremin altından geçirerek şöyle alıyorum. Buraya da 3 tane sarı örüyorum. Sağ kenarda yaptığımız kalbin aynısını sol kenara da yapıyoruz. Tekrar krem ipimi aldım. Şişimde kalan 7 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. Bu şekilde kalbimizin ikinci sırasını yaptık. Tabanımızı düz olarak örelim gelelim.
Evet hanımlar, tabanımızı ördüm. Ön yüzdeyim. Kalbimizin 3. sırasını yapacağız. Yine kenardan 6 ilmeğimi örüyorum. 5, 6. Şimdi tekrar sarı ipimi şöyle bakın kremin altından geçirerek çaprazlamasına aldım. Bir sarı, bir krem, bir sarı. Kalbimizi yaptık. Tekrar krem ipimi elime aldım. Bu sıramızda yine ajurumuzu yapacağız hanımlar. Kalpten sonra bir ilmek daha krem örüyorum. Bakın kesim yaptığım ilmek, bir de sağ kenarında bir düz ilmek var. İkisini yine sağa doğru kesim yapacağım. Bu ikinci ilmeği ilkin önüne getiriyorum. İkisini keserek ördüm. İpimi şişime bir kere doladım. Ve şişimde kalan 2 ilmeği düz örüyorum. İkinci şişimdeyim hanımlar. Burada da ilk ilmeğimi düz ördüm. Ardından ipimi şişime doluyorum. Öndeki 2 ilmeğin ikisini birlikte keserek ördüm. Yanına bir ilmek düz örüyorum. Ve buradaki kalbimi de yapacağım. Şöyle çaprazlamasına sarı ipimi aldım. Bir sarı, bir krem, bir sarı örüyorum. Kalbimi yaptım. Tekrar kremimi aldım elime. Kalan ilmeklerimi krem ipim ile örüyorum. Böylece ilk kalbimizi de tamamlamış olduk hanımlar. Bakın bu şekilde. Şimdi tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm geldim. Şimdi yeniden ön yüzdeyiz. Kalbimiz bitti. Şimdi 2 sıra kalple olan ilmekleri düz öreceğiz. Her 2 sırada bir kalp kurulumu yapılacak. Bu aşamada hanımlar bir önceki sırada ajurlarımızı yaptığımız için bu sıramızda artık ilmeklerin tamamı düz olarak örülecek. İlmeklerimin hepsini düz örüyorum. İkinci şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de yine düz örüyorum. Evet, ön yüzde sıramızı tamamladık hanımlar. Şimdi tabanımızı düz olarak örelim gelelim. Evet, yeniden ön yüzdeyiz hanımlar. Kalbimizden sonra ikinci sıramızı öreceğiz. Bu sıramızda ajurumuzu yapacağız. İlmekleri sayarak gidelim hanımlar ajurumuz için. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kenardan 9 adet ilmeğimi düz ördüm. Bakın kesim yaptığım ilmek ile sağında bir ilmek var normal. Bunları sağa doğru kesim yapıyorum. İkinci ilmeğimi ilkin önüne aldım. İkisini keserek örüyorum. Hemen ipimi şişime doladım. Şimdi ikinci kez ajur yapacağız. Tekrar öndeki 2 ilmeği alıyorum. İkinci ilmeğimi ilk ilmeğimin önüne bırakıp ikisini birlikte keserek örüyorum ve ipimi şişime doladım. Ortadaki bir ilmeğimi düz ördüm. İkinci şişime geldim. Burada da hanımlar hemen ajurumu yapıyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kestim. Burada da yine ikinci kez ajuru yapıyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Kalan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Kalbimizden sonraki ikinci sırayı tamamlamış olduk hanımlar. Bu şekilde. Şimdi tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. İkinci kalplerimizi de bu sıramızda yapacağız artık. Bunun için bu defa 5 ilmek krem örüyorum. 3, 4 ve 5. Şöyle sarı ipimi yine çaprazlamasına aldım. Kalbimizin ilk sırası. Bir ilmek sarı ördüm. Tekrar kremimi alıyorum. Bir önceki sırada ajur yapmıştık. Bu sırada bu ajurlu olan ilmekler düz örülüyor. İkinci şişime geldim. Burada da hanımlar yine ajurlu ilmekleri düz öreceğiz. İkinci kalbimizi burada da kuracağız. Buraya 7 ilmek krem örüyorum. 3 oldu. 4, 5, 6, 7. Ardından hemen alttan sarı ipimi alıyorum. Bir ilmek sarı örüyorum buraya da. Tekrar kremimi aldım. Kalan 6 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. İkinci kalbimizin ilk sırasını da yaptık. Tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Kalbimizin ikinci sırasını ve ajurlarımızı bu sırada yapacağız. İlk 4 ilmeğimi örüyorum krem ile. Ardından şöyle çaprazlamasına sarımı aldım. 3 ilmek sarı. 1, 2, 3. Tekrar kremimi aldım hanımlar. Yanına bir tane krem örüyorum. Ardından öndeki 2 ilmeğimi aldım.
İkinci ilmeği ilkinin önüne getirip sağa doğru kesim yapıyorum. İpimi şişime doladım. Tekrardan ikinci kez ajur yapacağım. Bakın sağa doğru kesim yapıyorum. İkinci ilmeğimi ilkinin önüne aldım. İkisini keserek ördüm ve ipimi şişime doluyorum. Yanındaki iki ilmeğimi düz ördüm. İkinci şişime geldim. Burada da hanımlar ilk ilmeğimi düz örüyorum. Ardından ipimi şişime doladım. Öndeki iki ilmeğimi kesiyorum. Tekrar ipimi şişime doladım. Öndeki iki ilmeğimi kestim. Yanına bir ilmek düz ördüm. Sonra sarı ipimi alıyorum. Kalbim için 3 tane sarı örüyorum. 1, 2, 3. Kalan 5 ilmeğimi de krem ipim ile düz olarak örüyorum. Tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyim. İkinci kalbimin 3. sırasını yapacağım. İlk 4 ilmeğimi krem ile örüyorum. Şimdi sarı ipimi yine çaprazlamasına aldım. Bir sarı, bir krem, bir sarımı ördüm. Tekrar kremimi alıyorum. Bir önceki sırada ajur yaptığımız için bu sırada bu ilmeklerimiz düz örülüyor. İkinci şişime geldim. Burada da yine ajurlu ilmeklerimi düz öreceğim. Sarı ilmeğime kadar olan ilmeklerimi örüyorum. Bakın sarıya kadar geldim. Burada da yine çaprazlamasına sarı ipimi aldım. Bir sarı, bir krem, bir sarı. Tekrar kremimi alıyorum. Kalan ilmeklerimi krem ipimle örüyorum. İkinci kalbi tamamladık hanımlar. Şimdi tabanımızı örüp gelelim. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm. Yeniden ön yüzdeyiz. Yine kalbimizi yaptık. 2 sıra ilmekleri krem ipimizle ördükten sonra 3. ve sonuncu kalbimizi yapacağız. Bu sıramızda ajurlarımız yapılacak hanımlar. Şimdi ilmekleri sayarak gidelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kenardan 7 ilmeğimi ördüm. Ardından bakın kesim yaptığım ilmek ve sağında bir ilmek var. Bunu ikinci ilmeğimi ilkinin önüne getirip ikisini keserek örüyorum. Sağa doğru kesim yaptım. İpimi şişime doluyorum. Aynı şekilde tekrar öndeki iki ilmeğimi yer değiştirerek şöyle sağa doğru kesim yapıyorum. İpimi şişime doladım. Bu sırada 3 tane ajur yapacağız. Yeniden öndeki iki ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi ilkinin önüne getirip keserek örüyorum. Ajurumu yapıyorum. Ortadaki ilmeğimi düz ördüm. İkinci şişime geldim. Burada da 3 tane ajur yapacağız. Bakın ipimi şişime doladım. Öndeki iki ilmeğimi kesiyorum. Yine ipimi şişime doladım. Öndeki iki ilmeğimi kestim. Bakın 3. ajurumu yapıyorum ve öndeki iki ilmeğimi kesiyorum. Kalan ilmeklerimi düz olarak örüyorum hanımlar. Tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Kalbimizden sonraki ikinci sıramız olacak ve bir önceki sırada da ajur yaptığımız için ilmekleri düz öreceğiz. Yani bu sıramızda ilmeklerimizin tamamını düz olarak örüyoruz. İkinci şişime geldim. Yine ilmeklerimi burada da düz örüyorum. Tabanımızı örelim gelelim hanımlar. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. İkinci kalbimizden sonra 2 sıra ördük. Şimdi 3. kalbi başlatacağız. İlk 3 ilmeğimi krem ile örüyorum. 3 krem. Sonra şöyle çaprazlamasına sarımı aldım. 1 ilmek sarı örüyorum. Tekrar kremimi aldım. Bu sırada yine ajurlar yapılacak hanımlar. Bir sarıdan sonra yanına 2 tane krem örüyorum. Tekrar bakın öndeki 2 ilmeğimi aldım. Sağa doğru kesim yapıyorum. İpimi şişime doladım. Tekrar öndeki 2 ilmeğimi alıyorum. Sağa doğru kesim yapıyorum. İpimi şişime bir kere doladım. 3. kez yapacağım şimdi. Sağa doğru kesimimi yapıyorum. Ve ipimi şişime doladım. Kalan 2 ilmeği düz örüyorum. İkinci şişimdeyim hanımlar. Burada da ilk ilmeğimi düz ördüm. Tekrar ajur yapıyorum. Öndeki 2 ilmeği kestim. İkinci kez ajurumu yaptım. Öndeki 2 ilmeğimi kestim. 3. kez ajurumu yaptım. Öndeki 2 ilmeğimi kestim. Yanına 1, 2 ilmek düz ördüm.
Tekrar şöyle alttan sarı ipimi alıyorum. Bir ilmek sarımı ördükten sonra kalan 4 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. Şimdi tabanımızı örüp gelelim. Evet hanımlar, ön yüzdeyiz. Yeniden kalbimizin ikinci sırasını yapacağız. 2 ilmek kremimi örüyorum. Şöyle çaprazlamasına sarı ipimi aldım. 1, 2, 3 ilmek örüyorum sarı ipim ile. Tekrar kremimi aldım. Diğer ilmeklerimin tamamını düz öreceğim. Çünkü bir önceki sırada ajurlarımızı yapmıştık. Şöyle hepsini düz örüyorum. İkinci şişime geldim. Burada da ajurları düz öreceğim. Sadece kalbimizi yapacağım. Kalbimin önündeki, yani sarı ilmeğin önündeki kreme kadar örüyorum. Bakın sarımın önünde bir krem kaldı. Bu aşamada şöyle çaprazlamasına sarı ipimi aldım. 1, 2, 3 ilmek sarı ile ördüm. Tekrar kremimi alıyorum. Kalan 3 ilmeğimi krem ile örüyorum. Tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Kalbimizin sonuncu sırasını yapacağız. Kenardan 2 ilmeğimi krem ile ördüm. Şöyle sarımı alıyorum. Bir sarı, bir krem, bir sarı ördüm. Tekrar kremimi alıyorum hanımlar. Ajurlarımızı yapacağız. Bu sıramızda 4 tane ajurumuz olacak. Hemen bir sarı ördükten sonra öndeki 2 ilmeği alıyorum. Sağa doğru kesim yapıyorum. Ajurumu yaptım yanına. Tekrardan öndeki 2 ilmeği alıp sağa doğru kesim yapıyorum. Ajurumu yaptım. Yeniden öndeki 2 ilmeği aldım. Sağa doğru kesimimi yapıyorum burada. Ajurumu yaptım ve 4. kez öndeki 2 ilmeği alıyorum. Sağa doğru kesim yaptım ve ajurumu yapıyorum. Ortadaki bir ilmeğimi düz ördüm. Sol kenara da 4 tane ajur yapacağız hanımlar. Hemen ilk başta ipimi şişime doladım. Yani ajur yaptım. Öndeki 2 ilmeği kesiyorum. İkinci ajurumu yaptım. Öndeki 2 ilmeği kesiyorum. Üçüncü ajuru yaptım. Öndeki 2 ilmeği kestim. 4. ajurumu yapıyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Şöyle sarı ipimi de aldım. Kalbimin son sırası bir sarı, bir krem, bir sarı. Tekrardan krem ipimi alıyorum ve kalan 3 ilmeğimi krem ile örüyorum. 3. ve sonuncu kalbimizi de bitirdik. Tabanımızı örüp gelelim. Yeniden ön yüzdeyiz hanımlar. 3. kalp bitti. Bir önceki sırada ajur yapmıştık zaten. İlmeklerin tamamını düz olarak örüyoruz. Sarı ipimi de artık keseceğim hanımlar buradan. Kalan ipimi şöyle hemen sarı ipimin ucunu kesiyorum. Tekrar patiğim sökülmesin diye bu ucu kremime bağlıyorum. İlmeklerimi örmeye devam edeceğim. Bu uçlarımızda hanımlar arkaya bakın ilmek araları var sarı. Şöyle gizleyebilirsiniz. Hemen göstereyim şurada. Unutmadan. Şöyle bakın ilmek aralarından geçirerek şu iplerin uçlarını gizleyebiliriz hanımlar. Patiğimizin içi dışı tertemiz görünsün. Evet, ilmeklerimi düz örmeye devam ediyorum. Bir önceki sırada ajur yapmıştım çünkü. İkinci şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Sarıya kadar ördüm. Yine bu sarıyı da buradan da keseceğim. Şöyle. Yine bu ipimin ucunu da kremime bağlıyorum. Yine bu ipin ucunu da diğer tarafta olduğu gibi gizlemeyi unutmayalım hanımlar. İlmeklerimin tamamını krem ipim ile düz ördüm. Tabanımızı örüp gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Şöyle model üzerinde göstereyim. Ben bu patiğimi şurada saydığımız anda 8 tane ajur yaptım. Sayalım bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şu anda patiğimizde kaç ajurumuz var ona da bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani bu sıramızda buraya son kez ajurumuzu yapacağız. Öncelikle hanımlar yine kesim yaptığım ilmeğin önündeki bir kreme kadar öreceğim. Yani ilk 4 ilmeğimi krem ile örüyorum. 3, 4. Ardından öndeki 2 ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi ilkinin önüne getirip ikisini keserek örüyorum. Ajurumu yaptım.
Tekrardan öndeki 2 ilmeği aldım. Sağa doğru kesim yapıp ajurumu yapıyorum. Yeniden sağa doğru kesim yapıyorum. Ajurumu yapıyorum. Son kez sağa doğru kesimimi yapıyorum. Ajurumu yaptım. 4 tane ajur yaptık. Kalan 2 ilmeğimi düz ördüm. İkinci şişimdeyim. Burada da ilk ilmeğimi düz örüyorum. Ajur yapıyorum. Sola doğru kesim yapacağım. Öndeki 2 ilmeği kestim. İkinci ajurumu yaptım. Öndeki 2 ilmeği kestim. Üçüncü ajurumu yaptım. Öndeki 2 ilmeği kestim. Dördüncü ajurumu yaptım. Öndeki 2 ilmeği kestim. Kalan 5 ilmeğimi düz örüyorum hanımlar. Şimdi tabanımızı düz olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm. Modelimizi tamamladık. Şimdi ilmeklerimizin tamamını düz olarak öreceğiz. Bakın ilk şişimdeki ilmeklerimi ördüm bile. Şimdi 4 şişimizdeki ilmekleri de 2 sıra boyunca krem ipimiz ile düz olarak örelim gelelim hanımlar. Evet hanımlar, ilmeklerimi düz ördüm geldim. Şimdi bilek ayrımı yapacağız. İlk şişimdeyim hanımlar. Son bir ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi öreceğim. 14 ilmeğim vardı. İlk 13 ilmeğimi öreceğim. Bakın son bir ilmeğim kaldı. İlk şişimdeki sonuncu ilmeğim ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi alıyorum. Bu 2 ilmeği bilek ayrımında birbiriyle yer değiştiriyorum. Yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi ilk şişimle ördüm. Bilek ayrımında yani burada ilmekleri yer değiştirerek örüyorum. Sebebi şu: bilek ayrımı daha sıkı ve sağlam oluyor. Bu arada ayrık bir görüntü oluşmuyor. Patiğimizin yanlarına geldik hanımlar, şu bölüme. Ben patiğimin bu kenarlarına 7'şer ilmek haroşa ördüm. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben örgümüzün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. İkinci şişimdeyim. İlk 7 ilmeğim haroşa düz olarak örüyorum. 5, 6, 7. Devamında gelen ilmekleri de yine ön yüzdeyim. Düz örmeye devam edeceğim. Artık patiğimizin arka bölümüne geldik hanımlar. Bu bölümde ön yüzde düz örgü, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapacağız. Şu anda ön yüzdeyim, ilmeklerimi düz örüyorum. Bilek ayrımına kadar öreceğim. Ardından geri döneceğim. Geri döndüğümüzde arka yüzde olacağımız için ilmeklerimi ters öreceğim. Sadece kenarlardaki haroşalarımız haroşa olarak örülecek. Şu an tabanımdaki ilmeklerimi örüyorum. Bilek ayrımı yaptığım şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz öreceğim. Bakın son 7 ilmeğim var. Haroşa, yine haroşalarımı düz örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Bakın bilek ayrımına geldik. Geri dönüyorum. Yapacağımız işlem bu. Bilek ayrımına kadar öreceğiz. Geri döneceğiz. Öreceğiz. Geri döneceğiz hanımlar. Şimdi ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 7 ilmek haroşamı düz örüyorum. 6 ve 7. Bakın ön yüze bir diş haroşa düştü. Diğer ilmeklerimi de arka yüzdeyim ters olarak örüyorum. Bir diğer şişime geçtim. Yine buradaki ilmeklerimi de ters öreceğim. Patiğimizin arkasında yapacağımız işlem sadece bundan ibaret hanımlar. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz, öreceğiz, geri döneceğiz. Ön yüzdeysek eğer düz örgü, arka yüzdeysek de şu anda yaptığımız gibi ters örgü uygulaması yapacağız. Sadece kenarlardaki 7'şer ilmek haroşamızı haroşa olarak örmemiz gerekiyor. Tabandaki ilmeklerimi ördüm. Son şişe geldim. Burada da ilmekleri ters öreceğim. Sadece kenardaki son 7 haroşa ilmeğimi düz öreceğim. Bakın hanımlar, son 7 ilmeğime geldim. Bunlar haroşaydı. Düz olarak örüyorum haroşa ilmeklerimi. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Bilek ayrımına kadar ördük. Yeniden geri dönüyoruz. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım.
Kenar ilmeğimle birlikte toplam 7 ilmek haroşamı düz örüyorum. Devamında gelen diğer ilmeklerimi de düz örmeye devam ediyorum. Patiğimizin arkası bundan ibaret. Bu şekilde. Şimdi şöyle baktığımız anda hanımlar, buralarda birer diş haroşamız oluştu. Ben bu patiğimin arka bölümüne, yani şuraya 15 diş 15 sıra haroşa ördüm. Benim elimin ölçüsüne göre tam oldu. Bu aşamada sizler patiğinizi örerken ayağınıza giyin hanımlar, deneyin. Bu arka bölümünü topuğunuzun şu kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Bu şekilde ölçü alarak yaparsanız patiğiniz ayağınıza tam olur. Şimdi hep birlikte patiğimizin arka bölümünü ölçülerimize göre örelim gelelim. Ardından birlikte patiğimizin topuğunu keseceğiz. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü ördüm geldim. Burada 15 diş 15 sıra haroşam var. Bu aşamada bilek ayrımından sonra bakın şu bölüm genişlediği için ilmeklerin hepsi şöyle tek şişte toplanacak duruma geldi. Ben bu aşamada topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye ön yüzden baktığımızda sol tarafa 24 ilmek ayırdım. Kalan ilmekleri de sağ şişime taktım. Şimdi topuğumuzu örmeye başlayacağız. Bu bölümde kenardaki 7 ilmek haroşamızı yine haroşa olarak öreceğiz. Model bütünlüğü sağlansın diye. 7 haroşamı ördüm. Şimdi ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 7 haroşamı örmüştüm. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. İlk 23 ilmeğimi ördüm. 24. ilmekte öndeki 2 ilmeği keserek örüyorum. 23 ilmek ördüm. 24. de kesim yaptım. Zaten bu sol tarafa da 24 ilmek ayırmıştık. Topuğumuz için şu ortaya baktığımızda burada da 7 ilmek kaldı. Bu 7 ilmek her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece topuğumuz oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptık, geri dönüyorum. Arka yüzdeyim hanımlar. İlk ilmeği örmeden aldım. Arka yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece son 7 ilmeğim haroşa olduğu için haroşalarımı düz öreceğim. Bakın son 7 ilmeğime geldim. Haroşalarımı düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Geri döndüm, ön yüzdeyim. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani 23 ilmeğimizi öreceğiz. 24. de kesimi yapacağız. Yine 7 haroşamı ördüm. Sayarak devam edeceğim. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmek ördüm. 24. de öndeki 2 ilmeği kesiyorum. İkinci kesimi yaptık. Bir önceki sırada bu arada 7 ilmek vardı. Kesimden sonra 1 ilmek eksildi. 6 ilmek kaldı. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptık. Geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde yine 23 ilmek öreceğiz. 24. de kesim yapacağız. Biz bu kesme işlemine şu aradaki 6 ilmek bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte bu 6 ilmeğimiz bitene kadar patiğimizin topuğunu örelim gelelim hanımlar. Evet hanımlar, şu aradaki ilmekler bitene kadar patiğimin topuğunu ördüm geldim. İlk başta sol tarafa 24 ilmek ayırmıştım. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 24 ilmeğim kaldı. Yani her iki şişimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit. Bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde ikiye katlıyorum. Ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için tığımı aldım hanımlar. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek aldım. İkisini birlikte topladım. Diğer ilmeklerimi de şöyle kesiyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Her iki patiğimizin topuğu da aynı yöne, aynı şekilde, aynı sayılarla kesiliyor hanımlar. Bu şekilde. Kalan ilmekleri de aynı şekilde keselim gelelim.
Evet hanımlar, ilmeklerimi kestim. Son birer ilmeğim kaldı. Önce benden taraftaki ilmeğimi, sonra da diğer şimdiki ilmeğimi tığıma aldım. Tığımdaki 3 ilmeğin üçünü birden topluyorum. 2 tane de sıkı bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Hemen ipimizin ucunu gizleyelim. Ardından topuğumuza bakalım. Şöyle sıkılayarak ipimin ucunu gizliyorum. Bu şekilde. Hemen döndürdüm. Bakın patiğimizin topuğu gizli kesim, ayağı giyince böyle duruyor. Çok şık, hoş, temiz bir görüntüsü var. Patiğimiz görüntü itibariyle böyle. Hemen bir de manken ayağıma giydireyim hanımlar. Ayağımızda da görelim. Çok güzel, hoş bir model. Çeyiz için çok uygun. Daha önce ilk 3 yıl falan oldu yaptığımda böyle patlıcan moruyla yapmıştım. Bu defa sarı tercih ettim. Çok da yakıştı. Dilediğiniz renklerle sizler de yapabilirsiniz. Evet hanımlar, patiğimizin ayaktaki hali de bu şekilde. Gördüğünüz gibi gayet güzel, hoş, zarif bir model oldu. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.